Herkese merhabalar. Dünya Kupası'ndaki 48 takımı incelemeye devam ediyoruz. J grubunun son takımındayız. İskoçya'ya bakıyoruz. İskoçya'nın tarihinden başlarsak 8. kez katılım yapıyorlar. Bu anlamda çok değerli bir iş yapıyorlar. Belki İskoçya bu kadar çok katılım hissettirmedi bizlere ama 8 kez katılım göstermiş olmaları ve 9'u başarıyor olmaları çok önemli. Ama şu kötü, bütün kupalarda grupta elendiler. Katılıyorlar ama gruptan çıkamıyorlar. Mutlaka artık gruptan çıkabilmeleri gerekiyor. Bunu yapabilecek durum var mı? Var ya. Şu anda Steve Clark'ın gerçekten iyi bir ezberi var bu takımda. Steve Clark 28 yıllık hasreti bitirdi. Çok uzun yıllardır aslında katılamıyor İskoçya takımı. Son katılım 98 yılındaydı. O yüzden bu takımı Dünya Kupalarıyla çok bağdaştıramıyoruz. 98 öncesinde olsalar da uzun zamandır yoklar. Steve Clark'ın önemini şöyle anlatmak lazım. 2019'da göreve geldiğinden beri bu 7 yıllık süreçte takımı ayağa kaldıran, toparlayan, bu takımdaki kimyayı ortaya çıkartan isimdi. Euro 2020'ye götürdü. 23 yıl sonra ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçlar yer aldılar. Sonrasında Euro 24'e götürdü. Üst üste 2 kez bunu başarmak çok önemliydi. Orada bırakmadı, devam etti ve Dünya Kupası'na İskoçları götürmeyi başardı. Steve Clark'ın gerçekten çok değerli bir iş başardığını vurgulamamız gerekiyor. Danimarka'yı 4-2 yenerek grupta liderliği almışlardı. Bu çok zor bir şeydir. Yani Danimarka'nın önünde geçmek, birinci olmak, o grubu lider tamamlayarak kupaya katılmak çok önemli. İskoçya kolay lokma olmayacak bu grupta. Bunu hissettiriyorlar, bunu gösteriyorlar. Takımın yapısına bakalım, kadroya bakalım. Kalede Gunn'ı bekliyorum. Beklentim Gunn'ın oynaması. Norveç City kalecisi Angus Gunn. Championship'te oynayan bir isim. Sol bekte beklentimiz Robertson. Stoper hattında McKenna ve Schutter. Sağ bekte ise Hickey'i bekliyorum. Bu takımın defansı çok çok iyi değil. Yani çok sağlam değil. Bir fast defansı yok bu defans kalitesinde ama yine de belli seviyede bir defans var. Yani ortalama bir seviyede bu defans. Pek çok şans verir, pek çok pozisyon verir. Duran toptan sorun yaşayabilecek gibi bir takım izlenimine sahibim bu takımın incelemesini yaparken. Defans hattı sorunlu gözüküyor açıkçası. Orta saha ise bu takımın en iyi olduğu bölge. Müthiş bir orta saha hattı var. McTominay, Ferguson, Gilmour. Yani bu takımın bu kadar iyi bir orta sahasının olması pek çok takımda olmayan bir şey. Christie var yedeklerde, McLean var. Gerektiğinde Irving'i oynatabilirsiniz. Ya da McTominay'ı ileriye koyarsınız. Ferguson'un yanına Christie koyarsınız. Çok sağlam bir defansif orta saha olur. İskoçlar bu kupada, bu turnuvada mutlaka defansif yapılarını ortaya koyacaklardır. Çok az gol görmeyi hedefleyecekler. Merkezi sertleştirecekler. Ve özellikle McTominay çok iyi geliyor turnuvaya. Geçen sezon Napoli şampiyonluğundaki takımın bir numarasıydı, MVP'siydi. Bu sezon da güzel bir sezon geçirdi. Bu kadar özel bir oyuncuya sahip olmak önemli. McTominay'in, Ferguson artık seviye atladı. Lewis Ferguson sağlam bir oyuncu. Bologna kaptanı. İyi bir İskoç orta sahası göreceğiz. Ben merakla bekliyorum. Sol tarafta Christie, sağ tarafta McGinn, forvette Conway veya Dykes olabilir. Conway de pek çok kez süre almaya başladı. Süre alan ve gol atabilen bir isim. Hücum hattı hiç fena değil. Ve onların yedeklerinde de Che Adams var. Yani İskoçlar bu turnuvada bir galibiyet çıkartırlar. Zaten şunu söyleyebiliyoruz. Yani Haiti'ye karşı bu takım kazanır. Bir şekilde o maçı yenerler. Sağlam bir takım var. Acaba diğer maçta bir puan alabilirler mi Fas'a karşı? Fas'tan bir puan koparmak demek kesin tur atlamak demek. O maç çok önemli olacak. Ben Fas'tan bir sürpriz, olumlu anlamda bir sürpriz bekliyorum. Brezilya'dan puan alabilirler. Grupta liderlik olabilir Fas tarafında. Hocasının performanslarına bağlı olacak ama İskoçların da çıkma anlamında Fas'tan mutlaka bir puan alması lazım. 3 puan ve eksi averaj olursa yetmeyebilir. Üçüncü olurken de avaraj çok önemli. Mutlaka İskoçların Fas'a karşı da bir şeyler yapması lazım. Onların güvencesi Steve Clark olacak. Çok iyi geliyorlar kupaya. İskoçlardan beklentim gruptan çıkması olacaktır. Fikstürüne bakarsak İskoçların ilk maç Haiti. Haiti'ye karşı mutlaka çok çok iyi bir skor almaları gerekiyor. 3-0 gibi bir skora ihtiyaç duyuyorlar. Diğer karşılaşma ise Fas olacak. Fas'a karşı işleri hiç kolay olmayacak. Yani yenilmelerini bekliyorum ama belki bir puan çıkartabilirler Fas'ın durumuna bağlı olarak. Son maçsa Brezilya'ya karşı. Brezilya'ya karşı 0-0 odaklanacak bir takım göreceğiz. Ama kaybetme ihtimalleri çok mümkün gözüküyor.
Özellikle buradaki Fas-Brezilya karşılaşması grubun kırılma maçı olacak. Herkesi etkileyecek bir maç izleyeceğiz. Sizler peki İskoçya'dan ne bekliyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Bu takım gruptan çıkabilir mi? Neler vaat ediyorlar? Neler yapabilirler? Kadro yapısından memnun musunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Benim beklentim burada İskoçların 3. olması, 3 veya 4 puanla. 3 puanla 3. olurlarsa en iyi 8 3. arasında girmeme ihtimalleri olabilir. Bunu zaman gösterecek. Ama orta sahanın koyacağı ağırlığı merakla bekliyorum. Sol tarafta ise Kristin 7 olarak Ben Doak var. Doak'ı ben beğeniyorum. Doak iyi bir oyuncu. Çok büyük hayal kurduruyorlar mı? Kurdurmuyorlar. Steve Clark'ın yapacağı hocalık bu turnuvada çok belirleyici olacak gibi gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.